Herkese merhabalar arkadaşlar. Enfes Yemek Tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzet bombası bir ana yemek tarifim var. Olsa her akşam yerim diyeceğiniz bu tarifimi mutlaka denemelisiniz. Dilerseniz hadi buyurun nasıl hazırlamışım hep beraber izleyelim. Tarifim için ilk olarak 6 tane orta boy patatesi kesme aparatı ile doğramaya başlıyorum. Patatesler çok ince olmayacak, çok da kalın olmayacak, yaklaşık yarım santim kalınlığında olması güzel olur. Ben şekilli olmasını istediğim için aparat kullandım ama sizler bıçakla da kesebilirsiniz. Patatesleri doğrarken uç kısımlarına gelince kızartmalık şeklinde doğruyorum. Bu kızartmalık şekillerini yemeğimizin ortası için kullanacağım. Hemen şöyle doğradığım patateslerin kalınlığını da gösterip genişçe bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı, dilerseniz sıvı yağ da kullanabilir. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve son olarak 1 çay kaşığı da kekik ekleyip güzelce karıştırıyorum. Baharatlar tamamen isteğinize kalmış arkadaşlar. Eklemeyebilirsiniz fakat eklerseniz ayrı bir lezzet veriyor. Baharatlar patatese tamamen işleyene kadar karıştırdım. Şimdi de kullanacağım fırın tepsisine bu şekilde diziyorum. Ben dikdörtgen 32'ye 24 çapında bir tepsi kullanıyorum. Sizler de istediğiniz tepsiyi kullanabilirsiniz. Borcam veya emaye hiç fark etmez. Tepsinizin boyutuna göre malzemelerin sayılarını eksiltip çoğaltabilirsiniz. Patatesi tepsinin kenarlarına bu şekilde dizince ortasına da kızartmalık şeklinde doğradığım patatesleri bırakıp yerleştiriyorum. Evet, böyle patatesleri hazırladım. Şimdi de kızarması için 200 derece fırına bırakıp 35 dakika boyunca pişireceğim. Patatesler fırında kızarırken ben de sotesi için kullanacağım sebzelerini ve tavuk etini doğramaya geçiyorum. İlk olarak bir tane soğanı yemeklik doğruyorum. Ardından 2 tane sivri biber, 1 tane kapya biber ve 2 tane de domatesi küp doğrayıp hazırlıyorum. İnanın o kadar çok lezzetli bir yemek oluyor ki anlatamam. Tam bir doyurucu ana yemek. İster misafirlerinize, ister kendinize kolayca hazırlayabilirsiniz. Bir de yanında salata olursa değme keyfine. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, küçücük bir hatırlatma yapmak isterim. Eğer bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, yorum atmayı ve beğenip paylaşmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Soğanı, biberleri ve son olarak domatesleri de küp küp doğrayınca sırada tavuk göğsü var. Tavuk göğsünü de kuşbaşı doğruyorum. Ben bir tüm tavuğun göğsünü kullanıyorum. Yaklaşık 700 gram civarlarında diyebilirim. Tamamını bu şekilde hazırlayınca soteyi pişirmeye geçebiliriz. Derince bir tavaya 3 yemek kaşığı zeytinyağını alıp üzerine tavuk etini bırakıyorum. Tavuk eti sulanıp tekrar suyunu çekene kadar kavuruyorum. İlk baştan kapağını kapatıp sulanmasını sağlıyorum. Sulanınca da kapağını açıp suyunu çekmesini bekliyorum. Dediğim gibi sulandıktan sonra kapağını açarsanız suyunu çok çabuk çekecektir.
Ben zeytinyağı kullandım fakat sizler sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ve ara ara karıştırarak kavurdum. Suyunu çekti. Şimdi de üzerine doğradığım soğan ve biberlerini ekliyorum. Şöyle bir karıştırıp 2 dakika daha bu şekilde biberleri yumuşayana kadar pişiriyorum. Son olarak üzerine domates ve baharatlarını ekleyeceğim. Domateslerini ekleyince üzerine birer çay kaşığı karabiber, kimyon, kekik ve tuz ekliyorum. Karıştırınca da bir 3-5 dakika daha pişirip ocaktan alıyorum. Ben sotesini hazırlayana kadar patatesi de kızarmış ve fırından aldım. Tam ortasına soteyi bırakıp yatak yapıyorum. Sotenin tamamını ortasına bırakınca sosu için 1 tatlı kaşığı domates salçasının üzerine 1 su bardağı su döküp salçayı açıyorum. Sonrasında patateslerin üzerine gezdirerek döküyorum. Artık son olarak 100 gram rendelediğim kaşar peynirini serpip fırına geri vereceğim. Ama fırına vermeden öncesinde pişirme kağıdını ıslattım, üzerine örtüyorum. Fırına bırakıp 200 derecede 15 dakika kaşar peyniri eriyene kadar pişiriyorum. Kaşar peyniri eriyince çıkarttım. Hemen pişirme kağıdını alıp sıcağı sıcağına sizlere göstermek istiyorum. Çok nefis, ağızları sulandıran şahane lezzette bir yemek oldu. Mutlaka deneyin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Kanalıma abone olup, yorum atıp, beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.